İkinci bölümle devam ediyoruz. Düz olarak şişimizin tamamını ördük. Ters olarak geldik. 10 tane kala geri dönüyoruz. Ve ilk ilmeğimizi her zaman şöyle örmeden alarak birazcık da böyle sıkıştırarak, yoksa kocaman bir delik oluyor da başlıyoruz. Tekrar aynı şekilde örmeye. Ve size tavsiyem, şimdi burada bizim şöyle bir genişliğimiz var, yükseklik var. Bu tarafta ise görüyorsunuz 2-3 sıralık bir yer var burada. Şimdi biz eksiltmeleri hep bu taraftan yapacağımız için şöyle bir işaret alıyoruz. Ta ki buradaki eksiltmelerimiz bitene kadar, diğer tarafa geçene kadar. O zaman bu ipimizi alıyoruz, diğer tarafa takıyoruz. Böylece bu ipi her gördüğümüzde eksilttiğimiz tarafı hatırlıyoruz ve bize kolaylık oluyor. Başka hiçbir şu an anlamı yok. Sadece eksilttiğimiz kısmı görelim. Evet, şimdi buradan devam edeceğim. Ben aynı şekilde örmeye devam edeceğim. 10 tane ilmek kalana kadar yaptıktan sonra şişimi tekrar bir düz bir ters yapıp diğer tarafa gelip 10 diğer taraftan eksilterek ön parçayı örüyorum. Ön parça bittiğinde buluşalım. Bu bir paspas değil. Benzer bir mantıkla yapılıyor. Ama sonuç harika olacak. Şişimizi tam olarak ördüğümüz sıraya her geldiğimizde ipimizi buradan çıkarıyoruz ve şu tarafa takarak örmeye devam ediyoruz. Bluzumu bir sağdan bir soldan eksilte eksilte istediğim uzunluğa geldim ve kesmeye başlıyorum. Bu arka bedendi. 136 ilmekle başlamıştım. Ön bedeni 140 ilmek ile başlayacağım ve aynı şekilde örerek aynı şekilde de keseceğim. Kollara başlayacağım. Bluzumun kolundayım. Bunun genişliğini neye göre ayarladık? Şurada bizim kolumuzun dirsek bölümünün ölçüsünü alıyoruz ve bir miktarda bolluk bırakarak ölçüyoruz. Ona göre kolumuzun ilmeklerini atıyoruz şişimize ve kolda bluzun ön ve arka bedenine göre bir farklılık var. Kolu dümdüz örüyoruz. Bluzumuzun kolunda size kendi ölçümü vereceğim. Ama herkes bluzunu örerken şöyle birazcık yükseltebilirsem görüyorsunuz, kolumun dirseğinden başlayan bir bluz şurada bitiyor. Minicik bir kol bu. Çünkü bizim ön ve arka bedenimiz dirseğimize kadar geliyor. Böyle şöyle yaklaşık bir ölçü versem size, esas ölçüyü tabii ki vereceğim. Bir karıştan biraz fazla görüyorsunuz. Minnoş bir kol örüyoruz. Burada herkes kendi koluna göre örecek. Çünkü herkesin dirsek genişliği, istediği bolluk ve kol uzunluğu farklı. Aynı kolu örerseniz birinizinki kısa, birinizinki uzun olacak. Bunu unutmayalım. Şimdi bu kadar detay verirken de niye bu kadar detay verdiğimi soranlar da var. Yeni başlayanlar için veriyorum fazladan olan detayları. Bazı insanlar için şöyle bir vitrine bakmak yeter zaten model almak için. Onun için bazen fazla detay verdiğimde çok bilenler, çok örgüye hakim olanlar
o bölümleri dinlemesin. Şimdi ben burada kolumu keseceğim. Kolu isterseniz şişinizde kesebilirsiniz. İsterseniz de tığınızla kesebilirsiniz. Ben şimdi tığımla keseceğim. 5 numara tığımı bulamadığım için, evde her bir köşede örgü olduğu için ve her bir köşenin içine de tığları koyup kaybettiğim için 4 numarayla devam ediyorum. 5 ile ördüyseniz 5 numara tığla kesmenizi tavsiye edeceğim. Ben burada biraz bol bol kesmeye çalışarak 5 numaraymış gibi yapacağım. Bol bol kesiyorum ki burada kasılma olmasın. İpimiz çok ince, şişimiz 5 numara. Aslında ben bunu 6 numarayla örmek için gittim şiş aldım. Ama şiş maalesef kaymadığı için ipler üstüne yapışıp kaldı. Bir sürü yöntem denedim ama hayır, olmadı. O yüzden 5 ile ördüm. Bu da güzel oldu, fena olmadı. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Bol bol alıyorum. Eğer ben şişle daha güzel yapıyorum diyorsanız şişle devam edin. Kolumu kesiyorum dümdüz ve diğer kolumu da örüyorum. Ben genelde işim bitince burada belli bir miktar dikebilecek ya da tığlayabilecek bir ipi göz kararı bırakıyorum ve öyle kesiyorum. Özellikle böyle incecik iplerde görüyorsunuz. Çok ince bir ip bu. Çok fazla düğüm olması, ekleme olması falan problem olduğu için siz de burada ipinizi, son ilmeğinizi kestikten sonra bir miktar bırakırsanız çok kolay olacaktır. Ön ve arka bedeni birleştirmeden önce üst kısımlarından sık iğne ile her ikisini de tığlayacağız. Çünkü şöyle bir görüntü var. Göstereyim hemen. Görüyorsunuz kıvrım kıvrım oluyor. O yüzden şöyle incecik bir sık iğne yaparak birazcık daha tok durmasını sağlamak istiyorum. Bu bir salaş bluz ama yine de bu kadar kıvrım kıvrım olmasını istemiyorum. Eğer siz şu görüntüden hoşlanıyorsanız tabii ki sık iğne yapmak zorunda değilsiniz. Benim ipim çok ince olduğu için ben buna ihtiyaç duydum. Eğer ipiniz daha tok bir ipse, biraz daha kalınca bir ipse gerek kalmayabilir ama şu an benim ipimde var ve ben bu yüzden tığlamak istiyorum. İki bedeni de üst bölümlerini sık iğne yaptıktan sonra üzerine üst üste koyuyorum ve her bir yuvadan ilmek kaydırma yaparak şu şekilde birleştiriyorum. Ve görüntümüz şöyle bir görüntü oluyor. Kıyafetimiz kayık yakalı olacak. İsterseniz omuzlardan düşürebilirsiniz. Ben tek tarafa hafif kaymasını istiyorum. Bu baya bir salaş bluz çünkü. Arka ve ön ortasını işaretlemiştim. Ve dirsekten itibaren yakada ne kadar mesafe olmasını da işaretledim. Burayı ilmek kaydırma ile geldim. Şimdi yakadayım. Devam ediyorum ilmek kaydırmama. Çünkü ben ön bedeni her zamanki gibi arkadan büyük ördüğüm için şurada yakanın ekstra bir toplanmaya ihtiyacı var. Buraya kadar ilmek kaydırmaya geldikten sonra şurada yine işaretimi aldım. Ölçüm şuradaki omuzla aynı. İlmek kaydırmamı buradan kola kadar geleceğim. İpimi tekrar koparmadan daha sonra yanları ve kolların dört bir yanını sık iğne yapmayı planlıyorum. Bir değişiklik olursa haber veriyor olacağım. Tabii ki herkes istediği gibi birleştirmekte özgür. Bunu içeriden de tığlayabilirsiniz. İçeriden iğne ile de yün iğnesiyle de dikebilirsiniz. Ama şu görüntü çok güzel oldu. Tavsiye ederim eğer yapmak istiyorsanız. Hoş bir görüntüsü oldu bu birleştirmenin. Eğer istiyorsanız yanlarda da yapabilirsiniz bunu. Bütün ilmek kaydırmalarınızın
önde olmasını tavsiye ederim. Güzel olacaktır. Bu her ne kadar incecik bir ip olsa da, görünmez diye düşünseniz de detaylar çok önemli ve bir de ebruli bir ip olduğu için, şimdi burada başlayan ip şurada farklı bir renge büründüğünde görüyorsunuz, sürekli değişen bir renk. Çok güzel bir geçiş oluyor. Görünmez diye düşünmeyin. Bunlar görünecektir ve detaylı gözlerden, detay seven insanların gözünden de kaçmayacaktır. Şimdi ben buradan devam edeceğim. Yakadayım, ön yakadayım. Devam ediyorum ve diğer omuza kadar gidip diğer omuzu da önden ilmek kaydırma yapacağım ve ipimi mümkün olduğunca koparmadan ilerlemeye çalışacağım. Arkada ilmek kaydırmaya gerek olup olmayacağına bütün bluz bitince karar vereceğim. Önde çok fazla bir genişlik yapmışım ben. Normalde 1 ya da 2 santim genişlik yaparım ama burada bayağı yaklaşık bir 7 santim genişlik var. Yine de toplayacağım. Siz bu kadar yapmayın. Şöyle bir toparlanmış olacak hafifçe. Şimdi görüyorsunuz, şuradaki toparlanmayla şuradaki duruş arasında fark var. O yüzden ilmek kaydırmam bir miktar daha toplayacak bunu. Diğer detaylarda buluşacağız. 3. bölümde buluşalım. Hoşça kalın.